Annem aradı. Oğlum sen böyle şeyler niye söylüyorsun? İşte Selpak yarıya bölerek zengin mi olur? Anne ben onu demedim diyorum valla. Onu yemeği yedim sayacağım. Onu da yok. Onu da yak say. O da yok say. Sen neyi varsayıyorsun abi? Ama tıraş olmuş. Berbere para vermiş. Ama mesela berberim de gayet makul. Orada manikür devreye giriyor. Yok onların hiçbirini yapmıyorum. İşte o tip yerlere gitmiyorum abi. Masaj yapıyorlar Yok o tip falan. yerlere gitmiyorum. Yok gitmiyorum. Yok benim o... Cildin böyle şey olmasın mı ya? Toş toş yapmasın. Vallahi olmuyor. Bir şey değişmiyor. Toş toş yine ya. Burada bir arkadaşımız var. Mesela örnek olarak Burdur'da bir yer almış. Masaja gidin. Bunu kutlayın. Abi yeter, yeter artık Biden. Tamam işte Biden evet yani. Öyle yani. Eser benim kardeşim bana bunu söylüyor. Kardeşim diyor ki oğlum. Peki haz duygunu sen neyle besliyorsun? Sabah kalkmayı hiç sevmem. Arada mesela böyle 6.30'da falan alarmı kurarım. Dedim ya bu kadar erken nasıl kalkacağım? Aa doğru bugün iş yokmuş derim tekrar yatarım. Ama varsa harcayın arkadaşlar. Biz unutmayanlara diyoruz. Bak en sonunda beni ikna etti. Ben sana gelecektim sen bana. Yok varsa harcayın bir şey demiyorum. Evet sevgili misafirler Linçet'e hoş geldiniz. Linçet'in bu haftaki konuğu Mert Başaran. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Korkarak geldim ama dur bakalım. Yok korkma ya. Biz korkuyoruz asıl yani. Yok abi, fırça yiyecek miyiz? Yok siz güzel linç atıyorsunuz ya. Harcamalardan ondan bundan. Ne yapalım harcamayalım değil mi abi çok? Yani genel olarak tasarruf uzmanısın. Yani işte bir şeyler diyorlar. Tasarruf uzmanı, tasarruf koçu, ekonomist, yazar her şey diyorlar ama sen sonuçta ben Mert Başaran sıradan bir insanım benim için. Çok basit bir insanım yani. Öyle orada da çok büyütmeyeyim olaylar. Çok evet yani. Ünvanda da tasarruflu. Yok, ünvanda da tasarruf. Masraf olmasınlar. Çok yazmasınlar oraya abi. Çok linç yiyor musun abi? Çok acayip yiyorum ya. Yani çok inanılmaz. Nasıl yönetiyorsun? Yani üzülüyorum ben balık burcuyum. Gerçekten çok da kafaya takıyorum. Acayip hassasımdır. Zaten ilaç falan da kullanıyorum. Öyle yıllardan beri hafiften raporum da var o konularda. O kadar da çok duygusal olur. Çok duygusal oluyorum. Biraz zor bir yer. Yani hani sizin çıktığınız noktalar. Onu da seninle zaten çıkmadan önce de konuştuk. Yani bu pozisyonlar zor. Yani tanınınca biraz işte böyle teveccüh görüp de biraz bir şeyler konuşunca iyi şeyler güzel ama kötü şeyler tabii çok üzebiliyor. Bazen böyle bilinçten sonra böyle bir hafta hiçbir şeye bakamadım falan oldu yani. Hala alışamadın mı peki? Alışamadım zor abi ya zor. Çünkü yani çok kalp kırıcı şeyler var. Çünkü ben iyi niyette bir şey anlatmaya çalışıyorum. Mesela geçen bir şey söylemiştim. O çok mesela dalga geçildi. Dedim ki hani Selpa yarısını şey yapıp kesip yarısını kullanmak yani doğaya yazık. Oradan var ya o ne geri zekalı adam Selpa yarısını keserek zengin olacağını anlatıyor falan. Ya öyle bir şey anlatmıyorum aslında ama hani oradan o cümleyi alıyorlar öyle yapıyorlar ya. Ya sosyal medya biraz tehlikeli. Ama sen mesela hani orada bir kendince bir şey söylüyorsun. Evet. Kendince mantığı var. Mantığı var. Sonra sana onu diyen işte ne yapıyor bu Selpa falan diye adama sen nasıl üzülüyorsun? Yani bana niye gerizekalı dedi diye mi üzülüyorsun? Tabii o çünkü o bir kişi olmuyor abi. Öyle bir şey var ki Türkiye'de sen de bu işin içindesin. Bir tane kötü haber veyahut da tam doğru olmayan haber o kadar çok izleniyor ki mesela. Beni annem arıyor. Oğlum annem aradı mesela o haberden sonra ve bunu diyen de böyle bilinen biri mesela bununla ilgili dalga geçti. Epey de böyle önemli biri kendi pozisyonda. Ekonomist. Evet. Ondan sonra annem aradı. Oğlum sen böyle şeyler niye söylüyorsun? İşte kendini rezil ediyorsun. Selpak yarıya bölerek zengin mi olur? Anne ben onu demedim diyorum valla. Ya anneme inandıramadım yani. Anneme inandıramadım. Sonra programı yolladım. Sen böyle dememişsin ki evladım. Anne fark etmez. Tüm Türkiye artık bunu böyle zannediyor. Sonra tekzip etsen de biliyorsun. Yani kötü haberler 1000 kat izleniyor. İyi haberi kimse önemsemiyor. Mesela geçen biri bildiğimiz, sevdiğimiz biri başına kötü bir şey geldi mesela. Onunla ilgili haber her yerde. Sonra o adam haberle ilgili suçsuz olduğu ve sorunsuz olduğu ortaya çıktı. Hiç kimse bilmiyor mesela. Bilmiyor, öyle kaldı. Bugün böyle şey olur mu yani? Hüzünlenir misin böyle? İşte böyle birden dozunda. Yok abi bizi öyle incitmeyiz. Sağ ol. Senin zaten şeyini bildiğim için zaten geldim. Hani sen şimdi bazısı gerçekten bunu espriyle karışık yapıyor. Orada sorun yok. Ama bazısı gerçekten öyle çok ciddi yapınca da böyle sen deyince tatlı diyorsun ya. Sen yani biz hiç acıtmıyoruz abi. Evet, acıtmadan yapacağını biliyorum. Abi, sağ ol. Evet ama yeni sezona başladığımız için her şeyi yapabiliriz de belli de olmaz. Linçet başlıyor alkışlarınızla bakalım. $70.000 liraya 60.000 liraya telefon oluyor. Ya senin 60.000 liraya telefon alma hakkın yok kardeşim. Türkiye'de bizim yok. Valla benim de yok. Ama bu telefonun parasıyla yani 70-50 bin liraya alacağın o parayla gidersin. En kötü şehirde git 10 dönüm tarım toprağı al ya. Hiçbir şey olmaz dediğin yer 10 yıl sonra mutlaka en az 4-5 katı dolar bazı yapacak. Hadi hiçbir şey yapmadı aynı kalsın ya. Evet böyle demişsin. Linç'i bakalım. O gözlük nereden baksan 20.000. Abi sana söyleyeyim ben gerçek bu markasına baksana bir ne marka abi. Bakayım. Neymiş abi markası biz hemen markası Airlife Made in Turkey. Yani marka yok abi aslında tamam mı? Gerçekten yok. Aynen onu 500 liraya mı ne almıştım yani. Kaç? 500 lira? Vallahi mı? Gözlük ama camı iyi. Bu aynı gözlük bu arada. Aynı gözlük aynı. Ama camı gerçek yani. Cam önemli. Sağlık için iyi camı kullanırım ama şunun şurasında şu yazacak diye 20 bin lira, 10 bin lira, 15 bin lira vermeyi doğru bulmuyorum. Gereksiz görüyorum. Bu parasızlık veya cimrilik değil.
buna inanıyorum bu arada sahiden. Çok saçma geliyor. Mesela güneş gözlüğü aldığımızda falan filan kaliteli olsun. Güneş gözlüğünde çünkü gerçekten güneş önemli olduğu için tabii orada camının kaliteli olması lazım. Ama şimdi kaliteli gözlük var 1500 lira. Kaliteli gözlük var 50.000 lira. Mantığı yok bazı şeylerin. Gerçekten çok mantıksız şeylere çok para harcayan bir toplum olduk. Ben bunu söyleyince tabii gençler çok kızıyor, böyle linç ediyorlar. Ama burada bu arada linç için yapmışsınız, onu bir şey yapayım. O 60-70 bin lira tabii 2-3 yıl önceki programdı. Bugün o 140-150 bin lira. O zaman 60-70 bin liraya pahalı bir telefon vardı. Bir marka ismini vermeyelim. Hani var ya. Onu kastetmiştim. Ya onu kastetmeye çalışıyorum. Senin telefon ne şu an abi? Çıkar dayıları göstersenize. Göster telefonu. Normal. S ile başlayan. Abi linç böyle. Abi S ile başlayan normal bir telefon abi işte. Bunda şimdi şey vardır ama eskinin şeyle. Eski ama çok da eski değil işte 2 yıllık 1,5 yıllık falan. Şimdi güzel. sen gerçekten bu kadar tavsiye veriyorsun. İnsanlar yolda senin ne giydiğine, tabii, telefonla, arabana bakıyorlar. Bakıyorlar abi. Biz de bakıyoruz işte. Biz de bakıyoruz şu an. Gözlük 850 liraymış. 850 mi? Evet. Hemen baktı. Geçen bir polis abi durdurdu mesela. Ondan sonra baktı ya sen sahiden de böyle yaşamışsın ya falan dedi. Abi niye yaşamayayım diyorum yani. Ben böyle mutluyum ya. Mutlu olduğumuz bir şeyi niye değiştirmek zorundayız? Bir kez sorun o. Peki böyle konuştun ya, böyle yaşamak, hani ulan keşke bu kadar şey yapmasaydım da biraz daha iyi arabaya binse, parayı bulunca öyle bir hissiyat geldi mi? Yok gelmedi abi ya. Sadece şey de geliyor. Ben yemek yemeyi çok seviyorum. Doğruya doğru. Ben yemek konusunda acayip bir ona para harcarım. Orada bazen böyle güzel yerlere yemeğe götürüyorlar beni. Eyvah diyorum, şimdi burada biri görecek diyorum. Fotoğraf çekecek, sonra şey yapacaklar falan filan. Hatta geçen biri abi seni işte şurada gördüm bilmem ne. Vallahi yiyorum dedim. Ben yemeği harcarım dedim yani. Yemekte sıkıntı yok. Ben yani. Abi orada bile karışıyorlar ha. Restorana gidiyor. Yiyorsun. Ama şimdi bizde şey var. Gerçekten bir linç edecek şey yakalamak istiyor insanlar yani. Tabii. İşte saati mesela bir tane benim altın gibi gözüken bir saatim var mesela. O da çok ucuz bir marka. Mesela kim bilir o saat kaç liradır diyor. Mesela gösteriyorum abi o saat öyle değil falan. Bunları anlatmaya çalışıyorum. Yani şey olmak lazım aslında. Hani çünkü benim anlatmaya çalıştığım bir şey varsa ona uygun yaşamak da istiyorum tabii yani. Öbür türlü inandırıcı olmaz. Pahalı yerlere yemeğe giderken hani bir arkadaşım vasıtasıyla gideyim de o ısmarlasın. Tabii genelde öyle oluyor zaten. Mesela o bir tane geçen biri Twitter'da yazmış. Zorlu'da bir pahalı bir yer var. Seni orada gördüm dedi. Evet dedim. Orada çünkü dedim beni görebilirsin ama hesabı öderken göremezsin dedim. Tamam mı? Orada ortak bir tanıdığımız biri var. Abimiz var bir tane. O beni oraya götürmüştü. O bana orada yemek ısmarladı mesela. Öyle ama burada da şey yaptın ya, hemen bir kahve söyleyelim falan filan yaptın. Hani nasıl istersen küçüğünden söyleyelim. Evet. Çok masraf olmasın dedin abi. Bize de sağ ol, Allah razı olsun. Ama ne gerek var abi? Yani ben burada şey olarak bakmıyorum. Yani olay para değil arkadaşlar. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani bir seviyeden sonra kahve beni batırmaz, seni de batırmaz. Ama hani ben doğaya çok saygı duyan bir insanım. Yani bizim aldığımız, harcadığımız her şey, o Selpak'ta da inanıyorum. Zengin olamayacağımızı biliyorum ama ben ışıkları kapatmaktan yanayım. O şeyleri, suyu mesela ona göre idareli kullanmak istiyorum. Yani çünkü gerçekten çocuklarımız çok büyük yokluk çekecekler biz bu kafayla gidersek. Bu nasıl geldi dersen abi, ben çok fazla yurt dışı ile iş yaptım yıllardan boyunca. Abi Norveç'teki adamlar işte bilmem ne böyle de yaşıyorlar ve çok mutlular. Biz tüketiyoruz ve mutlu değiliz. Yani gerçekten tüketiyoruz arkadaşlar. Bana tüketmiyorum diyen kızacak ama dolayısıyla burada da bir telefon örneği verdim. Yani benim derdim şu. Çok pahalı telefonlarla biz bir şey değiştirmeyecek hayatımızdan. Abi 20 bin liralık telefon da işimize yarayabilir. İdare edelim diyorum yani. Benim mantık bu yani. Süper, devam edelim. Mert Başaran borsadaki düşüşü fırsat olarak değerlendirdi. iPhone fiyatı 5'ten 1'e düşmüş. iPhone fiyatları yarıya inmiş. Millet patır patır almaya kalkıyor. Tüpraş, Aselsan, Türk Hava Yolları, Ford Otosan, Koç Holding gibi hisseler yarıya düşünce almıyorsunuz demiş. Bunun linçi nedir? Sana inat 1 TL yatırım yaparsam oruçluyum. Oldu abi. Niye küfür ettiriyoruz bana? Bir de alkışladık. Küfür ettirip alkışladık. Kusura bakma, biz bunları buluyoruz. Yok ya abi, yok gerçekten. Ama sana inat artık. Tabii. İnat edip de yapmayanlar oluyor, böyle inadına harcayacağım diyenler var. Var. Geçen hatta bir arkadaşım işte aradı. İşte annemle ve abimle seni seyrediyorduk dedi. Ondan sonra ne dedi dedim. Annem dedi ki ne akıllı çocuk. Genelde yaşlılar beni akıllı ve doğru konuşuyor diye buluyor. Çünkü onlar işte yokluk, darbe, savaş geçirmişler ya, onlar benim kafanın doğru olduğunu. Tabii gençler de ne kadar boş adam, ne kadar gerizekalı. Abim de ne kadar gerizekalı, boş konuşuyor. Hemen kapattım dedi. Sonra şu soruyu sordum abi. Annenin mi para var, abinde mi para var? Annem zengin dedi. Kirli çıktı ama abimde hiç para yok dedi. Yani orada şöyle bir şey var. Belki kızacaklar ama dengesi yok mu ya? Yani hem gençlerin gönlünü alabileceğimiz, hem yaşlı tecrübesiyle para da biriktirebileceğimiz, sen orada bir yer bulmaya orada bir yer bulmaya çalışıyorum işte. Yani kimsenin kalbini kırmadan işte diyorum ki arkadaş hayatımızda yaşayalım ama yaşarken işte bir şeyleri dengeleyelim falan demeye çalışıyorum. Ama zor tabii. Hayatta pahalı. Yani insanlar tabii kızıyorlar. Mesela ben sadece kahve içmeyin demiyorum. Hep bana oradan saldırılıyor. Ben kahve içmeyin demiyorum. Tabii ki için diyorum. Bana şunu sordukları için yani hep cümlenin o kısmından alıyorlar. Yani adam diyor ki ben nasıl yatırım yapacağım kardeşim diyor. Benim 1 milyonum yok, 2 milyonum yok. Oradan hiçbir şey yok adamın, ne yapayım? Bir tek kahvesi var abi, bari oradan bir küçük kıssak mı diyorum. Çünkü başka bir şey yok adamın. Hani İbrahim Tatlıses'in dediği gibi yani Urfa'da Oxford vardı da biz mi okumadık yani? Adamda 2 milyon vardı da ben
Yani sana demem ben kahve içme mesela sen. Abi sen kahveni iç de ne bileyim o evde oturma derim. Ona da kızıyorlar. İşte tütün ürünü kullananlar var. Abi diyorum sigarayı azaltalım. Ya aslında bir şeyler bulabiliriz diyorum. Bunları değiştiremiyorsak biz ne yapabiliriz? Devam edelim. Bu balığı yediğimiz parayla 5000 lot Dardanel hissesi alsak daha iyi bir yatırım olur mu? Çok iyi. İşte o yüzden benim gittiğim yerlere falan dikkat etmem gerekiyor. Mesela normal bir yere gittim ama orada bir balık paylaştı mesela. Orada bile hani... Orada bile tabii. Onu Gökhan Ünver'in yüzünden çıktı bu arada. Hani Gökhan Ünver'e selam olsun. Beni mahvetti. Ama çok da güzel ün verdi bana. Hani espriyle beraber. Ona da aradım. Hiç tanımazdım. O olaydan sonra tanıdım. Teşekkür ettim falan. Sonra buluştuk. Başka bir çekimler falan da yaptık. O da çok iyi bir dost oldu bana. O bana bir gün böyle bir şey yaptı. Herkes aramaya başladı. Onu yemek yerine bunu yapmak. Ya ben onu demiyorum arkadaşlar. Tabii yiyin. Ama hani 4 kez yapıyorsak 3 kez yapabiliriz. Birini köşeye atabiliriz demek istiyorum. Ama tabii artık ne yesek bunu yazıyorlar yani. Devam edelim. Black Friday ile Kasım indirimleri yaptılar. Kredi kartlarınızı patlattınız. Ama patlatmayanlar, hala limiti olanlar için yılbaşı var. Orada da indirim var dediler. Orada da harcattılar. Bütün paranız neredeyse gitti. Kredi kartlarınızın borçları inanılmaz arttı. Yapay zeka ile yapmışlar arkadaşlar, inanmayın. Tabii şimdi insanlar anlasın diye her çıktığın yerde de tekrara da düştün Çok oluyor abi. düşüyorsun, tabii. Aynı şeyleri söyleme falan yapay zeka zannetme. Abi şöyle çok güzel bir yere girdim, bravo. Ben şimdi yıllar önce Nihat Hatipoğlu'na çok kızardım. Niye kızardım biliyor musun? Ya adam çok güzel şeyler anlatıyor. Her Ramazan'da aynı şeyler anlatıyor. Abi bu işe girince adama kızmamaya başladım. Hatta hocayı görsem hakkını helal et hocam diyeceğim. Niye? Abi çünkü halk aynı soruları soruyor. Yani bana sorulan sorular abi her programda. Çağla Şikel'in programına mesela çıkıyorum. Her çıktığım programda altın mı dolar mı? Ya bunu geçen hafta konuşmuştuk. Hep aynı şeyler. Yani dolayısıyla hani o yüzden anlıyorum ki aynı şeyler soruluyor. Aynı şeyler sorulunca aynı şeylere cevap veriyorsun. Bu sefer de şey diye yazıyorlar. O da linçlerimin arasında var mesela. Bu adam sürekli aynı şeyi anlatıyor. Arkadaşlar aynı şeyi soruyorsunuz. Ben ne yapayım? Burada da aynı şekilde aynı şey sorulduğu için aynı şeyi tekrar etmişim yani. Devam edelim. Mert Bey, biriken paraları nasıl harcayacaksınız? Aklınızda var mı bir şey? Çoluk yok, çocuk yok. Ne olacak bu kadar para? Cidden merak ediyorum. Yani sonuçta çoluğu yok, çocuğu yoksa insanların tabii ki harcayabilirler. Gelecek ya ben şey demiyorum bu arada. Orada da yanlış anlaşılıyor. Parası olan daha da biriktirsin, ultra zengin olsun demiyorum. Hatta arada konuştuk yani. Biz bazı insanların da yememelerine şaşırıyoruz. Benim derdim bizim gibi, benim de geldiğim bir gençlik var. Ben de o durumdan geldim. Büyük ihtimalle sen de o çevrelerden geldin. Gerçekten böyle her şey zar zor yaşadığımız bir dönem oldu. Ya tavuk dönersiz günlerimiz geçmedi yani. Hani Tabii. gündüzümüz gecemiz tavuk döner oldu. Gıdaklıyorduk bir ara. Yani bir ara martı mı acaba falan diye düşündüğüm zamanlar oluyordu yani. Dönerin tavuğa döndüğü bir dönem var. Hakikaten çok iyi. Martı mı diye şüpheleniyorduk yani. Ama onlar da ketçap mayonez olunca da her türlü gidiyordu be abi. Hiç fark etmiyor arkadaşlar bir ne oldu. Bir ketçap var Hiç ya. var. Aynen öyle. Bir de turşu. Şimdi rengi tutturuyor tabii. Sarıya benzeyen bir kırmızılık falan böyle bir şey. Dolayısıyla yani paran olduktan sonra harcayabilirsin. Benim derdim biz gençken bir şeyler yapalım ki. Hatta arada ona da söyledim yani. Hani bizim gençken yapmamız lazım. Çünkü yaşlandıktan sonra çok zorlaşıyor. Yani işte çocuğu şimdi oluyor, doğuyor, büyüyor, okul masrafları vesaire. Dolayısıyla biz onu gençken yapalım diye anlattığım için. Yoksa eğer paranız varsa istediğiniz kadar harcayın. Karışmıyorum ben size ama mesela gerçekten çoluk çocuk varken ekonomi, yani biz şimdi mesela eşimle çok kendimize harcayan bir çift değiliz. Yani çoluk çocuk olunca bu dediğimiz kontroller biraz daha zorlaşıyor. Değil mi? Yani çünkü zevki bir durum değil yani, okul bilmem neyse, o kitap, o şey bilmem ne, hani o kitabı bu dersi öğrenmesin, bunu almayalım, hani o kahve gibi bir şeyi azaltamayınca o kitabı aynen öyle. Aynen. Okuldan şey yapamıyoruz. Dolayısıyla çoluk çocukla bu tasarrufu yapmak biraz daha zorlaşıyor. Zorlaşıyor değil mi? Zorlaşıyor. Sen de burada destek olabilirsin bana linç ederken, onu da söyleyebilirsin. Yani şuna katılıyor musun mesela 20 ile 30 yaş arasında Mert gerçekten de daha çok biriktirseydim bugün daha rahat ederdim. Biraz yanlış yapmışız. Gerçekten o yaşlarda daha kolaymış diyor musun mesela? Şey demiyorum. Ne diyeyim? Abi ya, yanlış adama geldik bana ya. Abi yok ya, yaşadık güzel, Allah razı olsun falan. Yok hayır, ben ama bir şekilde de bir dikkat etmeye de çalıştım yani. Onun içerisinde işte ben de iflas etmiş babanın çocuğu olarak. Sen de yaşamışsın onu. Evet, onu yaşadığım için biraz önlem almaya çalıştım ama yani tabii ki daha çok yapabilir misin? Çünkü bu yaşlara gelince aynı enerji kalmıyor. Kalmıyor değil mi? Bak o çok önemli. Yani bugün 25 yaşında olsak çıkarız Kadıköy'de yerde otururuz, 2 tane bir şey içeriz değil mi? Tabii. Ne bileyim 2 tane bir şey atıştırırız. Otobüsle metrobüsle bir yere gideriz. Abi yaş büyüdükten sonra o kadar zorlaşıyor ki. Evet. Ve çocukların işte masrafları artıyor. Hayat masrafları artıyor. Hayat çok pahalılaşıyor. Yani 25 yıl önce alabiliyordun. Mesela hep benim şöyle bir örneğim var. Hani dedelerimiz işte Etiler'den ev alabiliyormuş. Biz benim babam Bakırköy'de alabiliyormuş. Biz Kurtköy'de alabiliyorduk. Bizim çocuklarımız belki onu da alamayacaklar. Şimdi böyle bir dünyadayız. Dolayısıyla da hani gerçekten hani evet biraz kızıyorlar ama olana kadar biraz dayanmakta fayda var diye düşünüyorum. Çoluk çocuğa karışmaya... Var, benim bir kızım var. Bir kızım var. Karıştım bir tanesine. Bir tane karıştım. Bir tane çok şükür çok seviyorum. Evet, çok seviyorum. Ondan sonra biz de onun geleceği için tabii ki düşünmek durumundayız. Dolayısıyla bir de şey var yani
gerçekten hayatta zorlaştığı için işlerimizde bazen oluyor bazen olmuyor. Tabii, bazen. Ya ben şunu gördüm. Aynı tarz bir aileden geliyoruz. Yani benim babam da varlık sahibiydi. Biz çok fena zenginlikte doğup çok fena fakirliğe düştük, tamam mı? Böyle çok zenginlikle çok fakirlik arasındaki farkı çok iyi görünce abi diyorum ne olur bir daha olmasın. Yani tamam, o korku var ya bana. Abi ne olur bir daha olmasın diyorum. O yüzden ona dikkat etmeye çalışıyoruz. Ama varsa harcayın arkadaşlar. Biz olmayanlara diyoruz. Bak en sonunda beni ikna etti. Ben sana gelecektim, sen bana Yok, varsa harcayın, bir şey demiyorum. Bizim derdimiz olmazken küçük küçük biriktirelim arkadaşlar. Devam edelim. Aha, tıraş olmuş. Berbere para vermiş. Tabii berbere de arada veriyoruz yani. O kadar mecburi şeyler yapıyoruz. Ama mesela berberim de gayet makuldür. Yani berberde de mesela öyle berberler var ki aynı makası kullanıyor. Tamam mı? Aynı saçı kesiyor. İşte biri mesela 3 lira diyor, biri 500 lira diyor. Yani niye mesela ben 3 liralık berbere Hep aynı mı peki? Hep aynı. Hep aynı. Standart yani. Hep aynı. Yani niye ben daha pahalıya gideyim? Yani ben bunlardan tasarruf yaparak bir şeyler yapabileceğimi düşündüm. Mesela bir yere gittiğinde işte orada manikür devreye giriyor. Yok, onların hiçbirini yapmıyorum. Şey yapma, o tip yerlere gitmiyorum abi. Masaj yapıyorlar. Yok, o tip yerlere gitmiyorum. Yok, gitmiyorum. Yok, benim o tip yerler yok abi. Ya fıkır fıkır böyle. Yok, mesela Etiler'deki berbere değil, benim buralarda, senin şu an ofisin olduğu yerde bir berberim var. Buralardaki berberlerin kirası da makul olduğu için, saç kesim fiyatları da çok en alt seviyede olduğu için çok Ama güzel bu oluyor. kişisel bakımdır ya, böyle bir rahatlama. Yok, fark etmiyor ki abi tip bu. Abi tip bu yani. Ne fark eder ki yani? Ben ne yapsam Kıvanç olmayacağım. Ama Kenan olmayacağım abi yani. Abi ben de bir... Bulacak mıyım? Olmaz arkadaşlar. Abi bir manikürle Kıvanç olsak ben de okey. O da işte ne gerek var abi? Ne gerek var abi? Olsa hemen yapalım Ama abi ya. cildin böyle şey olmasın mı ya? Böyle toş toş yapmasın. Vallahi olmuyor. Bir şey değişiyor. Toş toş yine ya. Kalbim toş toş olsun abi. Ona bak. Toş toş olsun. Tamam o zaman. Ben mesela hakikaten böyle harcamada müsrif olma ya da gösteriş, şu marka olsun, şu şöyle olsun değilim ama kişisel böyle hani masajdır falan. O masajı yaptırayım be. Abi yaptır. O masajın da ucuzunu bulabiliriz ama. Onu da vardı mesela. İyisi. Onu da mesela abonmanlık al mesela. Bir arkadaşım mesela senin gibi çok seviyor. Masaj şey yani. Abi inanılmaz bir paraya mesela dedim ki o paraya onu yaptıracağım dedim. Bak şurada abonelik sistemiyle bir tane masajcı var dedim. O çok daha ucuza aldı sen böyle. yine aslında yaptırdıklarını yaptır ama daha uygununu bul diyorsun. Aynen abi, her şeyi yapabiliriz. Abi toptan masaj oluyor mu? Var ya? abi toptan masaj. Her şeyin toptan. Abonelik. Abonelik sistemi alacaksın abi. İyi mi peki böyle? Nasıl? İyi ya. Bak sana onu söyleyeceğim yere abi. Devam edelim. Tekrarlıyorum. Arsanızı, evinizi satmayın. Satarsanız ben para kazanırım ama yapmayın. Dolar %35'lik bir aydaki artışı max 3 ay içinde her şeye yansıyacak. Ev, araba, arsa sahibi fiyatları artırma başında bulursunuz, alın. Mal her zaman maldır. Mala bağlayın. Bu adamı niye bu kadar kişi takip ediyor ya? Abi işte çok ilginç gerçekten. Ben de onu merak ediyorum bazen yani. Gerçekten çok takipçim var abi. Evet, hiç tahmin etmiyordum ben böyle olacağını. Ben bunu planlayarak olmadı. Kaç takipçi? Ya Instagram'da 2 milyon oldu. Twitter'da 555 bin. YouTube'da 500 bin falan yani. Çok ya. Ne yapacaksın abi bu kadar insanı ya? Zaten abi Instagram'ı devamlı kapıyorlar o yüzden. O yüzden büyük ihtimalle yine oradan kaparlar yakında. Ama ne şeyden dolayı? Abi yani. işte topluluk kurallarına uygun olmayan şeyler yapıyormuşum ben. Yani. Ne Mesela, yapıyorsun abi? Abi şimdi topluluk kurallarına uygun olman için Instagram'da vücut falan böyle göstermen lazım. Vücut mu? Tabii böyle falan ondan sonracıma. Ve yani benim ürün pazarlaman lazım. Şimdi onları yapmıyorum. Tasarruf falan konuşuyorum ya. Sistem çok istemiyor. Gerçekten herhalde öyle bir şey var. Evet. Ondan mı diyorsun? Başka bir şey bulamadık çünkü abi. Benim topluluk kurallarında başka bir şey yok. Kapıyorlar. Sen şu an bu yatırım tavsiyesini çıplak versen daha mı çok? Yani o zaman olmaz mı bir şey? Vallahi yatırım tavsiyesinin olmaması lazım içinde yani. Hani ya normal mesela vücudumu göstersem, şu saati aldım, bu ayakkabıyı aldım, bakın ne kadar yakışıklıyım, bakın saçlarım çok güzel falan desem belki daha çok sıkıntı yok ama bu tip şeyler ya da dans etsem falan ama bu tip şeyler istemiyor sistem. Yani çünkü küresel sistem tüketim istiyor. Borçlu insan istiyor. Yani ne kadar borçlu olursan o kadar kölesin. Yani mesela burada çalışan arkadaşlar mesela, yani ne olur yanlış anlama, bir örnek vereyim. Biraz ciddi olacak 2 dakika. Mesela burada çalışan arkadaşlardan en iyi çalışanı gözüne kestirip sen ona aslanım güzel berbere git, masaja git, manikür pediküre git, iyice harca, hayatını yaşa dersen ve o gerçekten sana inanır yaparsa sen onu hayat boyu istediğin kadar çalıştırabilirsin. Köle edersin onu. Ama o adam şunu derse ki ama sen ona şey dersen, benim Mert abinin dediğini yapacaksın. Abi o adam parayı kazanır, der ki abi yeter artık ben Datça'ya yerleşiyorum der. O adamın Datça'ya gitmemesi lazım. O adam bir örnek, tamam mı? Sana çalışması lazım. Sistem o yüzden köleler istiyor. Bunu işte Rothschild'lar falan filan yıllar öncesinden gelen hikaye. Adamlar planlamışlar. Şimdi biraz komplo teorisi ama en iyi çalışan böyle borçlu çalışandır. O yüzden borç alan emir alır. O yüzden de bunu istiyorlar. Bu insanların en ilginci şu, şimdi beni etkileyen. Bu kadar çok hakaret yazan oluyor, dalga geçen oluyor. Hatta geçen biri şey dedi. PR'cı arkadaş var. Dedi ki ya dedi, ekşi sözlükte dedi senin dedi işte hakaret, laf yeme olanın çok iyi dedi. Ne demek dedim. Abi %60'larda dedi. Ya nesi çok iyi. 10 kişiden 6'sı bana hakaret ediyor. Abi dedi orada %80'dir dedi ortalama dedi. Senin dedi yine %40 orada tutuyor dedi. Sende bir başarı var dedi. Çok ilginç dedi ya. Ben de anlamadım. Ama yani şey var bizde yani. Ne güzel işte. Demek ki bu kadar takipçinin olduğuna göre bu dediklerini uygulamaya çalışan, anlamaya çalışan çalışanlar var. Bir çalışanlar var. Bir kısmı dalga geçmeye de çok gelen var. Dalga geçen de çok. %50 dalga geçiyor diyelim işte. İdare ediyoruz. Devam edelim. Serdar Ortaç gelsin demiş. Bir tane Murat Bozda yapınca öyle demişlerdi. Yani Serdar Ortaç belki bir gün o da olur. Çünkü onda çok örnek verilmesi gereken örnek
örnek değil de yani bize nasıl ne yapmamamız gerekenleri anlatacağı hikayeleri var, anlatıyor. O yüzden gelirse çok faydalı olur. Ama gerçekten bunlar çok önemli. Bak niye önemli biliyor musun Eser? O yüzden sen de önemlisin, bu programlar da önemli. Çünkü ben anlatınca şey diyorlar insanlar. Ama boş konuşuyorsun. İşte gerizekalı veya işte dediğin gibi kötü şeyler yazıyor. Ama bir tane bunu bilinen ünlü bunu anlatınca diyor ki ben bunu yaşadım. Bu çocuğun dedikleri haklı. İnsanlar daha çok inanıyor. İşte Ceyda Hanım'la yaptım. Ceyda Düvenci'yle mesela bir sürü insan dedik evet ya biz de bunu yaşadık. Yani bir ünlüden duymak güzel oluyor. Yani yarın bir sen şunu dediğinde inşallah dersin bir gün ya Mert haklıymış. Ben çocuklarım için bireysel sevmek yapıyorum. Kahve parasını oraya koydum. O sayede çocuğumu Amerika'nın en iyi okulunda okuttum. Bu çocuklara çok faydalı oluyor. Ha ben deyince ama ne konuşuyorsun ya? Üstte yok, başta yok, saatte yok, kafada yok. Bu adamı niye dinleyeyim diyorlar yani tamam. Ya bizim tabii bu söylediğin doğru abi. Ben mesela hani en dediğin yatırım küçük yatırım değer dedin ya. Ben mesela Bursa'da ailemle birlikte yaptığım o küçük yatırımlar hayatımda beni en çok mutlu eden, en çok değerlenen yatırımlar onlar oldu mesela. Böyle 100-200 bin liralara falan herhalde. Aynen 100 bin liraydı 150 bin lira daire alıyorsun bilmem ne falan filan onlar değerlendi. Yani yani bu İstanbul'da vay abi gel şuna girelim buna girelimlerin hepsine battık. Yani o şey. Küçük de cam var abi. Evet. Küçük gerçekten yani küçük güzel 100 olmaz. 600-700 olur. Burada bir arkadaşımız var mesela örnek olarak Burdur'da bir yer almış. 100 bin liraya bugün yeri 1 milyon olmuş. Ne güzel. Yani biz. 1 milyon mu oldu lan orası? Evet, olmuş. Hadi be. Ama ne dedi biliyor musun abi? Abi ne dedi biliyor musun? Orada imar dedi zaten imar geçerse Datça yerleşir. Seni bir daha çekmeyeceğim dedi tamam mı? Özgür olacaksın sen de. Burdur'a yerleşiyorum baba. Ya işte. Vay ya ben hiç orası değerlenmez diyorum. Dolayısıyla işte oluyor ya. Masaja gidin. Bunu kutlayın. Abi siz onu neyi masaja gitmeyin bekleyin abi. Datça'ya gideceğiz sonra yerleşeceğiz. Tamam abonmanlık alalım hepimize yapsınlar ya. Masajmış değil mi? Ya tek lüksümüz var o da şey. Tamam ama sana izin verin. Masaj tamam. okey. Devam edelim. Bence Mert Başaran ve Oytun Erbaş boks maçı yapsın. Ne alaka? Abi Oytun beni her türlü döver yani. Oytun başka. Oytun'daki şey güç başka. O enerji fena yani. Enteresan bir ikiliydiniz abi. Evet. İkiniz değil mi? Çok enteresandı. O beni epey buradan daha çok linçliyordu. O linçlenmeye dayanamadım falan. Öyle mi öyle linçliyor mu? Tabii sağlam linçler yani. O şeydir yani direkt tak. Oytun Erbaş şey ya. Oytun Erbaş şu an şeyde böyle Nirvana'ya çıktı o başka bir yer. Nirvana'ya çıktı. Her izlediğimde şok edeceğim bir şey söylüyor. Evet işte. O öyle bir karar vermiş. Ben beni izleyeni mutlaka artık öğrenmişti televizyonculuk sistemi ya da yayıncılığı. Çat diye bir şey patlatıyor. İşte o kadar şok ediyordu ki programda şey dediler hani sen o kadar konuşuyorsun ve şok edemiyorsun ki onun yanında çok söyleyin kaldı hadi yürü dediler. Program o devam ediyor Esra Hanım'la ben bitti benimki. Seni yediler mi orada? Yediler abi. Yok be evet çok yok be çok seviyorduk. Evet. Şey oldu nasipliymiş devam etmedik. Evet, yani onlar ediyorlar ama. Sabit gelir yani böyle işleri kaybetmemen lazım. Tabii. Abi akarken doldur. Oradan var ya ben küçük gram altın alıyordum onlarla ben abi. Arkadaşlar mesela o iş gerçekten yoktu. O geldi ya. O işten gelen parayı ben yok saydım. Onunla mesela hayatımı değiştirebilirdim yani. Hayat değiştirmekten kastım. Bir tık yukarı çıkabilirdim. Oradan geliyor bir evi biraz daha büyüteyim. Ya da arabayı bir tık 2006 idi 2015 yapayım falan. Yok abi demedim. O parayı gram altın aldım. Gram altın da çok arttı mesela. Ne güzel yani. Ama sen mesela onunla böyle parayı yeseydin, o sıra böyle bir şeyler yapsaydın, bir haberlerin çıksaydın, bir şeyler falan filan. O zaman mesela belki Oytun'a başka bir çarpıcı şeyler söyleyecektin. Program devam edecekti. Para gelmeye devam edecekti belki de. Evet belki de öyle sen öyle kalayım diye orada sönük kaldın ne işte. Olsun. Parayı iyice saçma sapan şeyler yap sen de. O zaman da parası kalırsak ne olacak abi? O da var abi yani. Biz kaldık abi biliyoruz abi. Bize haciz geldi zamanında o yüzden o travmalar zor abi ya. Allah yaşatmasın. Arkadaşlar varken düşünmüyorsunuz ama gerçekten yokken o bazen çok küçük paralar bile acayip önemli oluyor. Bazen o 5-10 bin lira bile cebinde yoksa ciddi problem yani. Derler ya böyle Allah gördüğünün altına düşürmesin diye. Hakikaten o iflas, bitme yani bir de yani bir erkeklik bir şeylik var ya bir hani ben hatırlıyorum hani babanın battığını hissettirmeme operasyonu var bir de yani ve onu hissettirmemek için daha fazla borçlanma, evet. Daha bilmem o yaşadığın standardın altına düşmemek için çok uğraşıyoruz. Şu an çok insan vardır öyle. 8-10 ay mesela işsiz kaldığımda her gün işe giderdim. Sitedekiler çünkü bana Mert abi işsizsin demesinler diye böyle gidiyordum işe gider gibi çıkardım. Tekrardan aynı saatte geri dönerdim. Çünkü çok meraklıyız hani işsiz kalmış. Ne yapıyor falan filan. O yüzden hani işsiz de olsak hissettirmeyecek. Neydi işsiz kaldın abi ne oldu? Kurumsal hayatta çalışıyordum ben oradan çıkardılar beni. Orada da mı yediler seni? Tabii orada da yediler. Ben hep yediler. Niye yiyorlar abi seni? Kurumsalda ne yapalım? Abi kurumsalda devamlı yediler. Kurumsalda 8 kez atıldım abi. Ben kurumsalda atılma şampiyonuyum. Niye peki? Abi bende disleksi var böyle dikkat dağınıklığı, ADHD falan diye bir şey. Her şeyi karıştırıyorum yani böyle. İşte ne bileyim Urfa'ya gidecek malı İzmir'e yolluyorum. İzmir'e gidecek malı Urfa'ya yolladım böyle. Hani kültürler de farklı.
fark mesela. Oradaki diyor bunu nasıl yollarsın? Öbürü diyor buraya nasıl yollarsın falan filan. Hangi işte bu? Ne yolcu? Bir tekstil, kargo, lojistik şirketinde çalışıyordum. Böyle bir şirkette yöneticilik var. Her şeyi karıştırdığım dönemler oldu falan filan. Epey böyle atıldım. İşte sunumlarda karıştırdığım oldu böyle. Bir de şey vardır. ADHD diye şeyde kelimeleri karıştırıyorum mesela. Mesela öyle bir kelime ki ters yazarsan argo bir küfüre giriyor. Ben onu mesela yazmışım yanlışlıkla, tamam mı? Küfür atıp yolluyorsun. Küfür atmışım, adam diyor ne yapıyorsun falan. Yaşayınca ondan sonra şuna karar verdim. Bir daha işsiz kaldığımda kimse benim işsiz kaldığım, parasız kaldığımı anlamayacak kadar köşede param olması lazım dedim. Onun için çok paraya gerek yok. Bugün 500 bin lira, 400 bin lira, 1 milyon neyse. Köşede altının varsa abi yürüyüşün değişiyor. Ya buraya gelirken mesela haberleri yok. Ben böyle işten çıkmış gibi geliyorum mesela. Eser'cim bugün gelirim gelmem ama aslında parasızım. Ama onu hissettirmiyorum. Ama paran yoksa Eser abi ne zaman olacak abi bu iş? Yapıyor muyuz abi? Kaç lira vereceksin abi demeye başlıyorsun. Yani maalesef böyle insan fıtratı. Devam edelim. Çok başarılı zengin insanlara baktığınızda aşağı yukarı aynı davranış kalıplarını uyguluyor. Dinleri, milliyetleri farklı ama kafa yapıları çok benziyor. Adam 3 bin liralık, 5 bin liralık telefon kullanıyor. Mütevazi arabayla geliyor. Çalışanı geliyor. Son model arabayla bir de üzerine taksitle aldığı telefonla. Hiç şaşmıyor. Ne küfür gelecek buna şimdi? Niye o kadar çok param varken yokmuş gibi yaşayayım? Geçin bunları. Hiç mantıklı değil. Neden param varken yokmuş gibi yaşayayım? Neden? şey yapamamış ya, aklı almamış ya. Param var. Abi çok haklı ama ben de o zaman şunu sorayım mesela. Niye Norveç'te, Yunanistan'da, Avrupa ülkelerini geziyorsanız, gidince görüyorsunuz, gezmiyorsanız dizileri seyredin. Yani eski arabalar kullanıyorlar, eski şeyler kullanıyorlar. Yani o bir başka bir kültür yani. Onun gerek görmüyor adam. Orada çünkü mantık hep şöyle çalışıyor bizim gibi insanlarda. Ya bunu israf edeceğime, yani gün işsiz kaldığımda kullanırım. Ne parasız kaldığımda kullanırım. Bu bir kültür yani. Yani para, bazılarına para değil, işte bu tip adamlar sadece para olarak düşünmüyor. İsraf olarak da düşündüğü var. Yani o yüzden böyle. Peki burada yani parayı harcama konusunda değil mi? Parası var gerçekten. Yani harcama konusunda nereye doğru yani ihtiyaçlar hiyerarşisi yaptığında yani atıyorum ben kişisel bakım dedim ya, ben masaja harcamayı ve kendi şeyimi ya da eve harcamayı, çünkü evim hem ofisim hem şeyim, evime harcamayı böyle şey gibi gelmiyor bana. Müsriflik gibi gelmiyor atıyorum. Yani atıyorum insanlar o parayla tatile gitmek ya da işte yurt dışı bilmem ne, hani kendini geliştireceği bir şeylere harcamak aslında çok büyük problem olmaması gerek. Yani, abi yani kendini geliştirmekle ilgili bir hikaye harcadığında. Tabii ki ya, mesela eğitimi harcayabilirsin. Yani güzel bir eğitim alıyorsundur. Okey. Ya da ne bileyim işte yine diyorum senin evine stüdyo yapacaksın. Mesela sen bu işi yapıyorsun ya, mesela kamera alacaksındır. Mert Başaran geldiğinde Mert'e hava atayım. Yani bana hava atmazsın tabii de, beni saymayalım işte. Acun Bey sen de mesela çevrende. Yok, işte Acun Bey geldiğinde de güzel saatle karşısına çekilip o saati almak karşı yani. Yapamazsın da yani. Yapamazsın da en azından hani abi onun yanında da güzel saatin olsun falan. Yani o ya mantı anladın değil mi demek? Yani ben bizim Türkiye'de şöyle bir sorunumuz olduğuna inanıyorum. Ben yanılıyorsam da yanılıyor olabilirim ama benim gördüğüm bu. Bizde, ailemde de var, gördüğüm yerlerde yani çoğu insanda şu var. Yani evlenirken bile var abi. Yani konu komşu desin diye 2 tane düğün yapıp ay sonu bir yıl onu ödeyen insanlar tanıdığım için söylüyorum. Taksitle o telefonu alıp da sıkıntı yaşayanlar gördüğüm için söylüyorum. Yoksa mesela bak, düğün dediğin iyi bir örnek değil mi abi? Çok saçma abi yani. Mesela düğün dediğin ama işte bir kere oluyor, akrabalara şov yapıyorsun. Şov abi, yine bak yine şov yani. Evet, şov yapıyorsun ve sonra bu kim ödüyor kültür abi? var bizde. Sen ödüyorsun abi. O çocukların ödüyor yani, torunlarımız ödüyor. Bak Osmanlı'da da bu böyleymiş. 1852'ye kadar arkadaşlar hiç borcu yok Osmanlı'nın, dış borcu, biliyor musun? 1853'te bir tane büyük sarayımız var o zamana kadar. Topkapı Sarayı. Tarih tekerrürden ibarettir. 53'ten sonra 50 yılda arkadaşlar 4 tane büyük saray yaptık. O Dolmabahçe, Yıldız, Beylerbeyi, hepsi Galata bankerlerinden borçla. Diyorum ki dünyada böyle bir sistem var. Bunu sen seçeceksin. Eser bak, şu an istersen evini hemen satın alırsın. Üzerine de 3 tane lüks araba alırsın. Bunları hepsini hak ediyor musun? Vallahi hak ediyorsun. Ama onu alırsan emin ol bütün hayatın boyunca sisteme köle olmaya devam edeceksin. Ya da bunu yapmayacaksın. Mert abinin dediği gibi yapacaksın. İşte masajı bir kez gideceğine işte 2 ayda bir ya da 2 hafta bir paket halinde gideceksin. Telefonu 150 binlik değil 60'lık kullanacaksın. Ve bunlardan biriken parayla da ne olacak biliyor musun? 45 yaşında, 50 yaşında Datça'da veya Bodrum'dan denize gireceksin. Çekime öyle geleceksin. Bunu sen seçeceksin. Bunun en güzel örnek, inanmayanlar için, Metin Akpınar, Zeki Alasya örneğidir. Metin Akpınar, ikisi de aynı işi yapmışlar. Metin abi çok daha başarılı ekonomik konularda olmuş. Zeki abi de Allah rahmet eylesin, onu yapamamış. Bu bir seçim. Çok parası olan, ama işin ilginci şu biliyor musun? Hastalıklı olan bir şey söyleyeceğim sana. Abi zengin olanlarda da aşırı bir tutumluluk var. Olmayanlarda da aşırı bir harcama var. Ortasını bulamıyoruz. Evet. Ya ben 80 dairesi olup da
hala beni sürekli Onu tavuk dönere götürenler var abi. Yani tamam abi dur artık sen de götürme. Psikolojik olarak ne acaba? O ne biliyor musun? Çünkü şöyle bir şey. Bir daire daha mı mesela? Tabii bir tane daha alayım. Çünkü o kadar çok bunu yokluk yaşamış ve bundan başarılı olmuş ki bu sistemimi bozamam diyor. Abi batmazsın sen artık diyor. Abi 80 daire diyorum. Yok yine batabilir diyor. Batabilir psikolojisi mi var yine? Var. Tabii var. Gerçekten babamın bir lafı vardır. Eskiler bilir. Yaşlılardan bizi seyreden yoktur belki ama varsa ifrat ve tefrit. Bir bu taraftayız, bir bu tarafta. Ben ortada olmaktan yanayım ya bu konuda. Devam edelim. Yolunu buldun. Küçük yatırımcıya kitap satarak zengin oldun. Doğru, evet. Tabii küçük yatırımcıya kitap satıyoruz. Ama tabii yayın evi kazanıyor burada en çok. Bizim orada kazandığımız %10 civarında bir para. Yolunu bulan genelde yayın evi oluyor. Ayıptır söylemesi tabii. Çok güzel kazanıyor. %10 mu kazanıyorsun? %10. Onda da bir de devletin vergisi falan oluyor falan. Ondan sonra güzel de sattı ama hani kazanmadım diyemem. Çok şükür. 3. kitabım. Bir de 2 tane çocuk çizgi kitabı yaptım. Para kazandık mı kazandık. Ama zaten para kazanma amaçlı yazılmaz kitap dedin herhalde değil mi? O zaman amaç o değil. Amaç o yani. Ben kitabı niye yazdım? Para kazanmaya hiç düşünecek bir şey yoktu. Gerçekten kazandım çok şükür ama planlamamıştım. Bana şöyle bir şey dedi. Planlamadıysan sen o parayı ne tutmuşsun? Tabii o parayı yok saydım. Onu da yok saydım. Onu da yok saydım. O da yok saydım. Sen neyi varsayıyorsun abi? Hangi gelir var? Abi çıkışta sen bana bir şey verirsen onu varsayacağım. Varsaydın gelir enteresanmış. Hiç şey yok gibi ya. Yok gibi abi. Yok bak benim şöyle bir korkum var. Belki travma diyeceksin. Saçma da gelecektir çok yine ama ben babamın hayatında şunu gördüm. Biz çok zengin bir ailede doğduk. Dedem köşkler sahibiydi. Hani kendim böyle çok bir şeyi göstermesem de öyle bir yani böyle papyonla frakla dolaşılan bir hayatın içinden geliyorum. Ben öyle olmadım. Çünkü ona tepki oldu bende. Çünkü babam hiç çalışmadı. Çok iyi okullarda okudu. Alman lisesi falan filan ve bütün paraları bitirdi. Biz hani apartmanlar, köşklerden sıfıra düştük. Baba mı yedi? Baba yedi. Acayip de güzel yerde. Allah rahmet eylesin. Sonunda da böyle son 5 yılda böyle epey bir sıkıntı çektik hep beraber ailecek. Eve hacizler falan geldi. Neyle yedi? İş mi batırdı yoksa? Hiç iş yapmadı. Hiç çalışmadı babam abi. Babam senin anlattığın hikayenin ultra üst versiyonu. Yani mesela masaj severdi ama masaja sadece seni götürmezdi. Bütün buradaki herkesi götürürdü. Mesela ben çalışırdım mesela. Çalışırken bile mesela arardı. Kardeşim diyor Bodrum'da diyor. O zaman Bodrum'un da Bodrum olduğu zamanlar en güzel yerde yiyoruz. Senin paraları yiyoruz falan derdi. Böyle yaşardı babam. Yani Allah'ın eylesin. Şöyle onu görünce şunu gördüm. Oraya geleceğim. Abi sistem öyle güzel çalışıyor ki eğer etrafın çok zenginse o para senden çok güzel gidiyor. Yine yani o dediğim isimleri yaşarsan sen abi yani Yalıkavak'ta yemek zorunda kalıyorsun. Yalıkavak'ta kiraya çıkıyorsun. İşte ya Göktürk'e, Acarkent'e ya da Beykoz'a falan lüks yerlere gidiyorsun. Ne oluyor? Bu sefer o para gidiyor. Ben onu gördüğüm için hayatımda şöyle bir karar aldım. Fakir arkadaşlar mı buldun? Yani fakir demeyeyim ama ben kendi seviyemin dışına çok çıkmamaya özen gösteriyorum. Orta seviyede çok mutluyum ben. Yani mutluluğun da orada olduğuna inanıyorum. Hatta bir tane hikaye var çok komik. Biri çağırdı böyle Fethiye'ye böyle uçak bileti falan filan bir şeyler soracak adam bana. Götürdüler beni böyle bir şeye tekne falan filan. Zaten teknede şey konuşuluyor. Onunki 40 santim öbürü 10 santim neyse o anlamıyorum ben o santimlerden. Santim mi? Evet metre pardon. Santim metre. Pardon. Aman abi buradan başımıza bir şey gelmesin dikkatli şey yapın buraları. Abi düzeltmeseydik gelirdi de. Yok abi düzelttik abi. Ondan sonra neyse başka bir şey konuşuyoruz. En sonunda beni gelince şey demiş. Senin anlattığın o arkadaş bu arkadaş mı? Ha böyle. Yani demiş bir yarım saat sonra beni kovdu adam neredeyse. Hani baktı çünkü hani. Orada da mı yediler seni? Orada da yediler. Baktı üstte başta yok yani. Hani şey var bizde gerçekten hani böyle bir kılık kıyafet çok şey olduğu için. Ama ben yine de sevmiyorum. Şimdi o ortamlarda çünkü oldum mu oraya da gidebilirim. Bu sefer ne olacak biliyor musun? Gerçekten o hani metre falan tekne alman gerekecek. Ya da kiralayacaksın. Onun için hala o öyle bir grubun oldu mu daha rahat ediyorsun. Daha mutlu oluyorsun. Bir de orada muhabbet çok kötü oluyor abi ya. Gerçekten böyle şey yok yani. Hani tekne falan senin Vallahi kaç abi. santim? Yok yani. Senin kaç santim? Benim kaç santim? Ben onu lisedeyken yaşadım. Kolejde burslu okurken çok acayipti o zengin arkadaşlarım vardı. O zaman yaşadım ya tek o hayata geri dönmek istemiyorum. Yani sen şimdi çağırdın diyelim hani bir fantazi hayal kuruyoruz. Böyle arkadaşlarımız var senin dediğin anlattığımız gibi. Onun gemisi, onun teknesi, onun evinin metrekaresi falan filan insan ister istemez bak gerçekten bana soruyorlar tasarrufun bu işte yatırım yapmak isteyenler, biriktiremeyenler nasıl yapacağız dediklerinde birinci kural ne biliyor musun? Çevre arkadaşlar. İnsan etrafındaki 5 kişinin ortalaması. Senin etrafında 5 kişi orada yazlık, orada kışlık, orada tatil, orada geçen biri var mesela evi yok, arabası yok. Bana dedi ki hadi kayağa gidelim. Ben kayak falan bilmiyorum. Ama tamam hadi gidelim nereye gideceğiz? Deme Uludağ, Kartal. Abi Kuşavel. Abi Kuşavel ne dedim? Kuşavel diye bir yer varmış. Bir çıkardı bütçeyi abi dedim ben hani o Kuşavel'e falan gidemem. Ben burada hani kuşlar cennetine giderim en fazla dedim. Gerek yok. Bak parasızlıktan değil. Onu bir kez yaparsan bak insanın hazlara karşı acayip bir şeyi var. Peki haz duygunu sen neyle besliyorsun abi? Yemek yemeyi seviyorum abi. Sadece yemek mi o? Abi yok canım başka şeyler de yapıyoruz. Tabii canım sadece yemek değil yani. Hayır, ne bir yürüyüş yapıyorum. Bedava onun her şeyi seviyorum mesela abi. Boğaz'da yürürüm mesela. Çok seviyorum abi. O haz veriyor sana. O acayip veriyor mesela. Boğaz'da yürürüm, ormanda Sen de yürürüm. böyle ne kadar az para harcarsan o kadar haz duyuyorsun gibi bir mekanizmayı öyle bir şeyle mi getirdin? Yok ya tabii ki harcayınca da. Yok valla ama
Yemin ederim yani bunu çok komik gelecek ama böyle harcanan şeylerden zevk alacak şey bulsam yapacağım, bulamıyorum. Ya dünyayı gezmeyi seviyorum. O da. Ama mesela orada da mesela lüks otel değil mesela, oradaki en basit otele gidiyorum. Ama normal 3 gün kalacağıma 5 gün kalıyorum. Ama iyi yerlerde yemek İyi yerle yemekte gerçekten ararım, bulurum nerede yemek. Bak ben her şeyi yapmayı seviyorum ama hep kendim için yapmayı seviyorum. Ben esere hava atacağım diye bunu yapmak istemiyorum. Yani bir yer varsa güzel, gerçekten orası güzelse seni götüreceğim ama sırf Eser Yener'le oraya götür. Abi o bana şey geliyor ya. Bilmiyorum, saçma, yapamıyorum. Saçma ve onun sonunda da mutsuz olduğumuza inanıyorum ve bence şu anki toplumun mutsuzluğu nedeni bu bak. Ya çünkü bunu nerede gördüm? Ya Avrupa'daki adamlar mutlu, parmak arası terlikle dolaşıyor, mutlu. Ben geçen bak Mallorca'da bir arkadaşımın yanına girdim. Ya şaşırdım yani. Adamlar o kadar basit, o kadar basit arabalarla, o kadar basit bir hayatta nasıl mutlular? Dertleri yok. Ama adama şuna gel dediğinde diyor siesta'ya gidiyorum diyor. Biz çok harcayarak, çok gösteriş yaparak siesta yapamayan bir toplum olduk. Ben siesta yapmak istiyorum. Benim mutlu mesela uyumaktır. Gündüz bir saat uyumayı çok severim mesela. Çok iyi. Ben acayip bayılıyorum mesela. Hani gibi yani farklı zevklerim var yani. Dediğin arkadaşlık dedin ya 5 arkadaşın ortalamasında. Şimdi aslında biraz oraya Instagram'a takip ettiğin insanları da koymak lazım. Yani takip ettiğin insanların yaşamını da seni etkiliyor bence. İşte aynen öyle. Zaten şu an Instagram'ın kuruluş amacı o, biliyor musun? Twitter'ın kuruluş amacı Orta Doğu'da genelde darbelere destek olmaktı. Instagram'ın amacı da tüketimi arttırmak. Adamlar onun için kurdular. Influencer market. Dolayısıyla onda var. Onda var. Yani eskiden mesela sadece işte komşuda video var diye annem kavga ederdi. Onda video var. Bizde niye yok derdi. Ama şimdi artık herkeste her şeyi görüyorsun ve çoğunu sen yaşıyorsun, görüyorsun. Çoğu da fake hayatlar. Fake, evet. Yani adam evli mutlu çocuk diyorsun. 2 gün sonra boşanacağını biliyoruz, tamam mı? Ya da benim çok zengin diyorsun, aslında başka sıkıntıları var. Ama biz onları görüyoruz ve istiyoruz. Ben de tam tersi diyorum arkadaşlar. Bunlar çok şart değil. Yani katılıyor musun mesela, ben sana söyleyeyim. Yani illa böyle çok zengin olup çok başarılı olup herkes çok mutlu mesela. Yok canım, alakası bile yok. Ya, bunu mesela inandıramazsın zaten insanlara, dalga geçiyorlar mesela ama bak fakirlik mutsuzluk getiriyor ama çok para değil. Bizim amacımız özgür olacak kadar paramız olması lazım. Yani onu anlatmaya. Ya iyi bir çevre, iyi dostlar, güzel yemek. Yemek de ya da yattasın, oradasın, buradasın. Kimlesin zaten? Ne yapıyorsun? Evet. Yani bunların hepsi birlikte güzel yani. Arkadaşların olacak, o olacak, bu olacak. Eğer zaten arkadaşlarına mutluysan he yatta olmuşsun, he 100 metrekare evde olmuşsun, he böyle beach'te olmuşsun. He en pahalı yerde, ucuz yerde fark etmiyor. Dolayısıyla aslında iyi bir çevre kurmak, haz alabileceği bir muhabbetin aynen olması. Ya. Muhabbet gerçekten seni seven, yani işte seni eleştirmeyen. Ya Eser mesela, ya şimdi şöyle arkadaşlarımız oluyor. Ya sen hala bu arabayı mı kullanıyorsun? Hala bu ayakkabıyı mı giyiyorsun? İşte Eser, bu mesela bence doğru arkadaş değil. Senin arkadaşların kim abi? Kimle arkadaşsın? Benim eski çocukluktan gelen arkadaşlarıma devam ettiriyorum. Ne iş yapıyorlar onlar? Genelde beyaz yakalı, maaş çalışan, orta segmentteki arkadaşlarım ve onlarla çok mutluyum ben yani. Öyle çok... Eskiden çalıştığın kurumsaldaki arkadaşlarım. Eskiden çalıştığım kurumsaldan, ilkokuldan, ortaokuldan onlarla genelde görüşüyorum. Belli bir grup arkadaşım var, onlarla çok aşırı görüşmüyorum. Yani onlar çünkü başka bir ligdeler onlar. Peki o arkadaşların kurumsal ya da eski çocukluk arkadaşların şimdi o Mert meşhur oldun 2 milyon izliyoruz hey falan böyle bir sana şey yapıyorlar mı? Yapıyorlar. Mesafe koymuyorlar. Yapıyorlar. Arada şey oluyor. Çok yoğunluktan dolayı 2-3 kez mesela cevap atamazsam mesaj atıyorlar. Olan bir yerin bir şey mi oldu? Yükseldim mi? Yükseldim mi? Yok abi diyorum. Vallahi çok mesaj var göremedim falan. Onu bozmamaya çalışıyorum. Çünkü ben hayatta şeye çok inanıyorum. Onu babamlarda ve dayımda da görmüştüm. Öyle ya o durumlarda bu bizler için de senin için de geçer. Hani ya gerçekten yükselirken aynı kalabilmek bence en büyük sınav. Yani kibir çok kötü bir şey. Yani çok gördüm onu mesela. Aynı seviyedeyiz. Bir müdür oluyordu kurumsal hayatta arkadaşım. Yanında öğlen yemeğinde oturuyordum mesela. Buraya oturamazsın artık, ben müdürüm, sen kal karşıya falan. Bu kafada insanlardan olmamak lazım. Allah onu bozmasın bence. Onu bozmamaya çalışıyorum ama. Aynıyım yani. İnşallah 20 yıl sonra da yine aynı olmak istiyorum yani. Devam edelim. Ne yapıyorsun sen? Ne oluyorsun? Çok müthiş bir şey abi bu. Ben lisedeyim. Ne olacaksın ileride? Bilmiyorum, şu an ticarete ilgim var. Ticarete, lisede. Evet. Daha ilkokuldan başladım. Okula gizli oyuncak getirip satıyordum. Satıyor muydun? Mesela oyuncakçıya gidiyorsun. Diyelim ki 5 liraya alıyorsun. Okulda 8 liraya satıyor muydun? Mesela? Yok, ben işi abarttım. Toptancılara gittim ama bu ilkokulda değil. Ben şu an şunu anladım. Büyük şeylerden para kazanılmıyor. Müthiş. Yok. Daha küçük. Hedefim daha çok parası olmayanlar olmalı. Çünkü önce onlar harcıyor. Yani... İnanılmaz bir buluş bu ya. Bu hakikaten bir fikirdir. Yani bu atasözü olabilir ya. En çok fakirler para harcıyor. Bir ticari bir atasözü buldum şu an. Alkışlar geldi. Bu gerçekten müthiş bir şeydi. Ben sende yakalamıştım. Her yerde de sonra paylaştım. Çünkü çok doğru. Onu görüyoruz. Yani çok parası olanlar maalesef daha tutumlu olup istisnalar dışında daha böyle az olan daha rahat harcamak istiyor. Harcıyor. O kafa yapısı öyle oluyor. Ya sakız dersin geçersin. Dünyanın en büyük bilinen multinational şirketi sakız şirketini aldı Türkiye'de. Yani sakız dersin, sakızcı desen bana yani kız vermezler dersin sakızcı adamı ama öyle bir para kazanıyor ki dünya devi adam. Çünkü gözünde değil insanların. Küçüklerde çocuk onu yakalamış. Devam edelim. Bir yatırım tavsiyeleri vermişsin. Ne yapıyorsun aşkım yazmış biri. Ne?
Ne yapıyorsun? Evet. Bu benim var böyle birkaç tane fan var bende böyle 6 tane falan böyle farklı isimlerle. Aşkın falan yazıyorlar. Yazıyor. Öyle şeyler yazıyor. Daha başka şeyler yazıyor. Yani burada yazılmaması gerekiyor. Onları siliyoruz falan filan. Tabii oluyor öyle Nasıl şeyler. ne gibi? Kaç santim ne gibi şeyler? Yok öyle değil de işte daha romantik yazıyor ama tabii olmaması lazım tabii. Niye? Siliyoruz. Fanların olması hoşuna gitmiyor mu? Fanların olması güzel ama tabii böyle bazıları tabii sıkıntı olabilir. Abi rütük var yani. Hani rütük Ne? burada yok ama. Rütüksel demiyorum. Normal gerçekten Çok mutlu ediyor. DM'den Abi falan- çok mutlu ediyor. Yani o beni acayip mutlu ediyor. Hatta yani linçlerden çok beni ayakta tutan o zaten. Hani Onu senin demiyorum dedim- ben onu demiyorum. Ben işte Mert çok tatlısın falan bir yemek yiyelim mi ama Ha. ucuz bir yerde falan hani böyle. Ya yok ben masraf olmaz. bana herkes onu sordu biliyor musun? Bana hiç öyle şeyler olmuyor çünkü büyük ihtimalle diyorlar yani hani artık böyle şey var ya hani erkek dediğin güçlü para harcayacak adam olmalı falan. Bu profile girmiyor diye bana kimse yazmıyor yani. Hani bana hiçbir karşı insan hani abi yemeğe yakışıklısın gel yemeğe gidelim demiyor abi yani demez yani. Çünkü biliyor ki yemeğe giderse sıkıntı hesabı ödetmeye kalkıyor. Bu bana hiç para vermez. Yürüyen yok abi o yüzden rahatım abi yani. Devam edelim. Ekim'de gümüş için paylaşım demişsiniz. Kardeşim sıcak paranın içinde olduğunuz için net görüyoruz da insanlar bir lot almak için bir demlik çay az içiyor. Rengi 4 defa değişmiş tişört kazak giyiyor sonra bırakıp ölünce çoluk çocuk pavyonda konstara yediriyor lotları. Çok da bu kadar kasmamak lazım. Doldur depoya devam demiş. Bu dediği doğru biliyor musun? Babam Allah rahmet eylesin dedem öldüğü andan itibaren çok güzeldi. Hiç çalışmadan dedim yani 2 apartmanı bitirdi adam yani. Öyle bir şey var. Her alimden bir zalim doğar. Her zalimden de bir alim doğar diye bir atasözü var. Gerçekten eğer çok tasarruflu bir adamsa atalar çocuklar onun zıttı olabiliyor. Dolayısıyla evet dozunda da yemek lazım. Aslında biraz şimdi senin yani. çocuğuna da anlatırken şimdi ondan ya anlayıp uygulama ve babam böyle diyor doğru deyip devam edecek ya da çok sıkılacak Tabii. senin bu kemer sıkma. Evet ben o yüzden çocuğun yanında çok kemer sıkıyor gibi göstermek istemiyorum. Ona eğer çocuklara bunu yapmayacaksın dedim mi inadına alıyorlar. Benim yöntemim farklı mesela inşallah izlemiyordur ama şöyle diyeceğim mesela ya işte yapıyorum mesela evde oturulurken ya bu arada işler çok düşük bakalım enflasyon da çok arttı inşallah bu ay işte kira falan çıkarırız falan filan. Çocuk zaten vicdanlı oluyor çocuklar onu görüyor veya mesela çok şehir dışına seminere gidiyorum. Bu hafta yine 3 gün yokum diyorum seminer var mecburen gidiyorum falan ne yapalım ekonomik şartlar falan. Çocuk sonra ne yapıyor biliyor musun? Ya babacığım bu ayakkabıyı almaya gerek yok zaten markalar çok gereksiz hep söylüyordun onun yerine idare ederim ben bununla diyor. Yani çocuklar aslında çok zeki. Fakat çocuklara direkt gitmeyeceksin. Direkt gidersen sana kızıyor. Yani çocuğa bu ayakkabıyı almayacağım dersen 3 tane alır kapıya koyar. Tamam ama bunu anlatınca çocuklar enflasyonu biliyor aslında. Çocuklar ekonomik şartları duyuyor arkadaşlarından. Dozunda anlatmak lazım. Dolayısıyla çocuğu böyle çok baskı vererek evet yaparsak benim babam gibi ters teper. Dozunda harcamak da önemli ama bunları harcarsak yarın gün başımıza bu sıkıntılar da gelebilir. Anlatma. Ben daima mesela komik gelecek ama her hafta bir akşam yemeği kahvaltıda mesela bir pazar her hafta bir batanı anlatıyorum mesela. Bir batanı anlatıyorum mesela. Gerçekten mi? Ya Eser'le beraberdim diyorum. Çok seviniyorum. Çok eğlenceli çocuk değil mi? Ama diyorum işte ne yap? Ya işte gitmiş o villaya çıkmış. Çocuğa da o ayakkabıyı almış. Labubuları da almış. Ne oldu biliyor musun? Şimdi mecbur işte işsiz kal. Ne yapacağız? Çok üzüldüm. Her hafta böyle benim bir traditional şeyim vardır. Bir vatan hikaye var. Bu haftanın konusu sen olacaksın. Yani çocuğun açısından bakıyorum yani her hafta bu hafta kim batacak diye. Çocuk çünkü zannediyor ki 15 bin liranın ve saçma bir marka 15 bin liranın böyle babasının gökten geldiğini zannediyor. Senin bir programdan kazandığını zannediyor. Ama sen belki aylarca program yapamıyorsun kazanamıyorsun. Çocuklara bunu hissettirmeden yapmak lazım. Biz de yani oyuncak alırken işte bir tane alalım falan biraz daha paramızı biriktirelim falan filan gibi şeyler söylüyoruz. Varken de bunu demek lazım. Çünkü gerçekten yoksa bilmiyor. Mutluluk biraz hazzı ertelemeyle alakalı. Mesela ben hep hazzı ertelerim. Daha sonra yapacağım derim. O kadar güzel ki hayalini kuruyorum mesela. Güzel bir restoran buluyorum. Peki bu kadar bunu bir ay sonra gideceğim diyorum. Bu kadar erteleyince o haz bir yerde böyle patlar. Hani çok haz birikmesi olursa. Yok olmuyor abi. Vallahi daha da güzel oluyor. Yükseliyorsun devamlı. Ramazan'da düşün böyle iftarı bekliyorsun ya nasıl mutlusun böyle devamlı böyle tık 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 artıyor. Hatta bazen Ramazan dışında da ben mesela böyle bazen oruç oluyor. Yani oruç olmadığımda da mesela sabahleyin yemek yemiyorum ki sırf güzel bir restorana gideceksem o akşam bir maksimum yemeği keyifle yiyebileyim diye. Ama onu yedikten sonra bir mesela ama çok zevkli oluyor ama oruçlu olduğumda ama çok zevkli bazı iftarlarım ama çok zevkli oluyor var ya 3-4 saat böyle yani arada hatta daha manyakça bir şeyim var. Tam sizin programlık başka yerde söylemiştim. Sabah kalkmayı hiç sevmem. Arada mesela böyle 6.30'da falan alarmı kurarım. Kalkarım böyle. Dedim ya bu kadar erken nasıl kalkacağım? Doğru bugün iş yokmuş derim. Tekrar yatarım mesela. O güzel hoşuma gidiyor yani. Ne diyorsun ya? Ya öbür türlü hiçbir anlamı yok çünkü direkt 11'de kalkarsa. Kalkmama gerek yok. Abi aynen. Abi, kurumsal dünyaya yatırır. Of bir geliyor böyle aklıma. Küçük mutluluklar abi. Güzel valla. Devam edelim. Video hızını düşürerek dinlediğim tek kişi Mert Başaran. Evet maalesef bende var ya işte hiperaktivite çok hızlı konuşuyorum, hızlı düşünüyorum falan filan. O sıkıntı yani işte. Ama şu anki gençlik için iyi bir şey bu. Gerçekten YouTube'da falan çok hızlı
Evet. içerik izlemeyi seviyorlar. Senin o YouTube'da aynen. anlatımın daha rahatlatıyor. Evet, daha hızlı oluyor. Televizyonlarda özellikle ona asansör cümlesi denir mesela. Özellikle şeyde çok faydasını görüyorum. Böyle bir iş insanıyla falan tanıştığımda böyle orada yaklaşık böyle 10 saniye ya da 7 saniye zamanın var. O 7 saniyede adamı etkilemen lazım, işi bağlaman lazım, tamam mı? Şimdi orada şey deyince olmuyor yani. Merhaba Eser Bey, ben Mert Başaran, nasılsınız? Adam hadi hayatta başarılar diyor ama ben orada Eser Bey merhabalar, şununla ilgili bir görüşelim, tık 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 bitti. Falan. O iyi oluyor yani. Hızlı konuşmak bazen faydalı televizyonda veya bu tip şeylerde. Devam edelim. Mecburen TikTok'a da girdik. Insta'da fişimi çekip duruyorlar. Evet, TikTok'a Haberimizin girdim. olduğu iyi oldu. Seni burada da görmek istemiyordum demiş biri. Evet. Ya böyle çok var gerçekten, istemeyip takip edenler, mesela o kadar boş adamsın ki diyenler, bir de sonuna kadar okuyor adam, mesela bu kadar bir şey yazmışım, abi sonuna kadar okuyor, abi diyorum yani, çok geçen şey yazdım, arkadaşlar gerçekten çok teşekkür ederim, yani sizler olmasanız, bu kadar beni sevmeyip beğenmeyip de bu kadar takip eden insanlar olmasa bu kadar takipçi olmaz, ne güzel diyorum, hani onların da En başka. kırıldığın, böyle yazıldığında en üzüldüğün bir şey hakkında var mı? Var ya. Bazen o böyle çok sert bir linç olmayabilir. Böyle damarına basan... Abi damarıma basanlardan çok işte yani, ya anlatmaya çalıştığım şeylerin böyle çok aşırı küçümsenmesi beni çok bozuyor. İşte o Selpak olayı gibi ya da ne bileyim işte kahve olayı gibi yani, veya işte... Net hatırladım bir tane şu vardı. Net hatırladım, o sadece Selpak geldi aklıma ama onun dışında çok gelmiyor. Çünkü o kadar çok aynı şey geliyor ki artık, yani bıktım artık hani şeyden, hani kırılmaktan. Ama var ya hani, oluyor yani. Bu arada işte. Selpak marka değil mi? Selpak demiyorum o zaman hani. Yo dedik artık. Selpak'la konuşalım, sponsor olsun bu bölüme. Bir krizi fırsata çevirelim yani. Yani ama şey oluyor yani. Oluyor ya, insanlar böyle, yapacak bir şey yok yani. Devam edelim. Sizin gibi biri neden fake takipçi yapar acaba? Mesela fake takipçi diyor. Benim fake takipçim yok. Ama var da olabilir. Ben bunları bilmiyorum. Çünkü biz şey bastık zamanında. Onu söyleyeyim. Nasıl yaptığımızı. Ben şeydeyken, pandemideyken, herkes evde otururken bu paylaşımlarım çok insana ulaşsın diye canım sıkılıyordu evde. Reklam bastım. O zamanlar reklamda bu kadar para değildi. Çok güzel şey oldu. Ama bunun içinden kaçı gerçektir, kaçı fake'tir bilmiyorum. Ama epey bir izlenme oluyor. Ama hani... Ya Instagram'da o şey reklam Tabii. Ben orada, benim ilk pandemide oldu. Pandemide oturuyorum evde, canım çok sıkılıyor. Bu içerikleri birilerine anlatayım dedim. İşte tasarrufu şey falan filan. Öyle oldu. Orada oldu. Devam et. Tasarruf uzmanı Mert Başaran, dolar üzerinden satılan bir kitap dolar %25 artmışken nasıl oldu da %270 artar, enflasyon ahlak bozar. Evet, bu okullarda mesela, geçen bir okulda görmüştüm bunu 2 yıl önce. Okulda dolarla kitaplar. Abi dolarla kitapsa niye dolar %25 artarken kitap bu kadar arttı diyorum. Cevap veremediler. Maalesef bunu şikayet ediyorum. Altta şöyle bir şey yazmışlar. Konudan bağımsız tasarruf uzmanı diye bir meslek, bir alan yoktur. Uydurma meslekler yaratılıyor. Evet, gerçekten yaratıyorum. Yaratmak da istiyorum. Gerçekten çünkü VP Koç Holding kurduğunda ilk Milliyet Gazetesi şunu demiş o zaman. VP Bey Holding diye biriyle ortak oluyor. Bu gerçek hikaye. Holdingin anlamını bilmiyorlarmış insanlar. Dolayısıyla dünyada tasarruf koçluğu diye bir şey var. Yani dünyada var. Dünyada var mı? Var. Dolayısıyla bütün ünlülerin falan vardır. Ben de bunu Türkiye'deki versiyonu olmak istedim kendi kafamda. Hani beğenirsin beğenmezsin. Ama bana ekonomist diyorlar. Çünkü bu anlaşılmadığı için yazar diyen var. Ama ben hiçbir şey değilim diyorum. Ben hiçbir vasfı olmayan sıradan biriyim. Benim çünkü ana konseptim o abi. Yani benim derdim şu. Beni Ayşe teyze, Fatma Nine olmadı da olur evet. Mahmut amca veya buradaki arkadaşlar. Yani ben İstanbul Üniversitesi'nde çok iyi hocalarla okumuş bir insanım ama o dille ve o jargonla ve o seviyeye bir şey anlatmak istemiyorum. Benim anlatmak istediğim şey en alttaki insan, en az, çünkü onların en çok buna ihtiyacı var. Hafiften yarı deli bir insan olarak bile ben bunları yaparak ve babası iflas etmiş bir adam olarak ben bunları yaparak kendi istediğim noktaya erişebildim. Ben yapıyorsam sen de yaparsın güzel kardeşim, anlatmak istiyorum. Devam edelim. Yanıma çok değerli bir kardeşim geldi. Küçük paralarla bir şeyler olduğunu anlattı. Gram gram altın alarak o gram altınlarla arsa aldım. Beklettikten sonra o arsayı tekrar sattım. Kireçburnu'nda Sarıyer'de çok güzel bir daire aldım. 35 yaşında kendi evini almış. İşte başarı hikayesi. Küçük paraları küçümsemiyoruz arkadaşlar. Oluyormuş. Abi yeter artık, Biden. Tamam işte baydım evet. Öyle yani. Hayatım bakın arkadaşlar, bu çok doğru. Eser, benim kardeşim bana bunu söylüyor. Kardeşim diyor ki oğlum bıktım diyor senden diyor. Çünkü devamlı onu arıyorum. Bak yine bunu yapmadım çünkü çok harcayan bir Twitter. Onu frenlemeye çalışıyorum. Benim tam zıttım. Yeter diyor, telefonlarımı açmayacağım diyor. Babaya çekmiş. Dayım öyleydi, Allah rahmet eylesin. Benim işim o. Aslında ben şeyim. Influencer marketing, Instagram, televizyonlar size bu taraftan harca, yaşa hayatını derken, onlara kimse yeter demiyor bu arada. Ben de senin öbür kulağına diyorum ki yapma Eser, dinleme onları. Tatile gidip de bir yılını boş harcama. O telefon alıp bir yılını boş harcama. Özgür olman için 2 yılın kaldı. Dayan Eser'cim diyorum. Ama anlatmayı da seviyorsun gerçekten. Mesela buraya da geldin, biraz daha erken geldin. Hem konuşma fırsatımız oldu. Hani yani bugün anlatmayla ilgili tutkum var abi. yorulma, bir Yok, tutku, o şeyin var hastalık yani, seviyorsun. bende. Ben çünkü hayatım böyle geçti abi. Yani bak, babama bunu yaptım küçük yaşta. Evden kovdum. Dayıma bunu yaptım. Sen hayatım evde de mi okulda yediler? tabii. Evde değil. Yani, abi kimse istemiyor. Kardeşim bir
programda şey dedi ya, istenmeyen tüy gibi dedi. Hiçbir yerde istenmiyor bu adam dedi. Hatta biri var, ismini vermeyeyim, bir tane çok bilinen biriydi. Ama çok güzel yaşayan böyle tırnak içinde biri. Bir gün onunla beni tanıştırdılar. Mert dediler bu çok güzel para kazanıyor ama bunu bir konuş da bir şeyler yapsın. Hiç dikili ağacı yok. 2 dakika 3 dakika oturduk. En sonunda şeydi. Yeter be dedi. Ben bu adamın yanında duramayacağım. İçim karar dedi. Kalktı gitti. Beni burada tutmayın dedi. Yani. Devam edelim. Abi adam 5 video sonrası kendini tekrar ediyor. Zenginlik konusunda yanılıyor. Genelde zenginler daha başarılı olur. Bilimsel araştırma var. Kendi babasından dolayı böyle psikolojik travması var yoksa yanılıyor. Mesela burada kesinlikle yanlış biliyor. Şimdi şöyle bir şey var. Ben diyorum ki daima başarılı olan insanlar yokluktan çıkan insanlardan çıkar diyorum. O da diyor ki hayır kesinlikle yanılıyor, zenginler Hayır. İstatistiklere baksınlar. Arkadaşlar eğer şu an durumunuz çok yoksa emin olun 20 yıl sonra bir şey olma şansınız çok yüksek. Tam tersine varsa çok daha başarısız olma şansınız var. İstatistikler şunu gösteriyor. 1. nesil kurar, 2. nesil devam ettirir, 3. nesil batırır. 3. nesilde batırmama oranı dünyada %2. %98 fakir olacaksın. Yani sen şunu deseydin benim dedem de zengindi, babam da zengindi, ben de zenginim, sana acıyorum. Sen %98 batacaksın. İstatistik arkadaşlar. %2'ye kurman için de işte aile analizası yapman lazım. Çok disiplinli olman lazım. Çünkü bolluk bakın insana bunu Acar Baltaş da söylüyor. Yokluk insanı başarı sağlıyor. Zorluktan çıkan adam konfor alanından çıkıyor. Şimdi düşünsene parti varken hangi çocuk gidip de oturup da ders çalışmak ister? Parti varken bunu Sergen söylemişti mesela. Sergen o zaman demişti ki bir yerde seyretmiştim. Futbolcularda hep yokluktan çıkan insanlar olur. Çünkü kim Silivri'de antrenman yapacak, oradan Tuzla'ya gidecek aynı gün içinde yapamazsın. Bırakır gidersin. Dolayısıyla tam tersine yok bu bölgelere de gidin. İşte Beşiktaş'a, Galata'ya, bütün lüks otellere, lüks kafelerin sahiplerine bakın. 40-50 yıl önce yokluktan gelen insanlardır. Şuna dikkat etmemiz lazım. Orada çevre çok önemli. Araştırma şunu gösteriyor. Yokluktan çıkıp zengin çevrede büyüyenler ama. O gettolarda mesela. İşte kanyon düşün mesela. Kanyonun arkasında oturan yoksul arkadaşın zengin olma şansı köyde oturana göre çok daha fazla oluyor. Çünkü o orada görüyor. Eser ne yapıyor? Ben hep ona dikkat etmişimdir mesela. Benim de en büyük şansım. Bana sorsan hani Mert niye buradasın? Ne şansın oldu hayatta? Ben kolejde burslu zenginlerin etrafında okurken kafam acayip açıldı. Gördün Babamın arkadaşlarıyla otursam çocuk sürekli abi 500 lira para gelse hemen bu akşam neye basacağız? Hangi maça basacağız? Hangi işte ata basacağız? Ya da ne bileyim işte hangi pavyona gideceğiz? Gerçekten hep muhabbet ve gelen hemen biter. Çünkü ölümlü dünya yarın öleceğiz. Bak kafa öyle çalışıyor. Yani bas paraları Leyla'ya mantığıyla. O fakir kafası dedikleri o poor mindset. Devam edelim. Memnun musun? bu şundan dolayı şimdi ben genelde böyle kulaklık kullanıyorum. O AirPods'un onu almıyorum. Tamam hem onun rahatsız olduğundan yani hastalık takıntım var. Onun beynine zarar vereceğini düşünüyorum. Hem de gereksiz masraf olmasın. Biri de bak işte ben böyle kullanıyorum memnun musun demiş bana. Tamam. Kablo kopmuş artık. Bunda da elektrik akım bir şey çarpar. Bu kadar da değil mi yani? Bunu yenilesin bari ya. O kadar bunu yenileyebilir ama yenilemeye de gerek yok. Mesela bant yap. Mesela bunu bak yenilesin diyorsun ya. Bak yemin ederim sana bak bunu yenilesin diyorsun ya. Bunu Norveç'te bir adam yenilemez. Evet. Angela Merkel'in kıyafetine bakın. Hep aynı şeyleri giyiyor. Orada da aynı şeyi dediler biliyor musunuz? Sen niye sürekli aynı şeyi giyiyorsun? Almanya'nın başbakanısın. O ne dedi biliyor musun? Ben manken değilim dedi. Amacım dedi Almanya ekonomisini kalkındırmak. Ben de aynı şekilde onu diyorum. Ben manken değilim arkadaşlar. Bunu bantlayarak takabilirsiniz. Ya bandı çalışıyorsa bu bozulacak ama çok belli bir şey. Az bir şey artık kopmuş ya. Tamam. Bu kadar da değil tamam. Hani bence de şeydi. İşte elbise yırtılmadıysa bilmem ne ama burada elbise yırtıksa değiştir değil mi? Merkel öyle de giymiyordur. Yırtıksa tabii ki değiştirebilirsin. Bu da yırtık işte abi. Tamam bantlanabilir. Neyse tamam değiştirirsin. Ya. Şu senin kızının olsa yandık ya. Değiştirtmiyor musun? Mümkün olduğu kadar şey yapmak lazım. Gülüyorsunuz ama. Arkadaşlar bakın gülüyorsunuz ama bu bir şey örnek. Evet, sen bunu bantlamayıp değiştirmeye başladın bu sefer pantolon yırttığında pantolonu da diktirmiyorsun. Ayakkabıyı da atıyorsun. Yani en ufak defoda her şeyi atarsak doğaya da zarar. Sadece para olarak düşünmeyin. Bunların hepsi dünyanın zararı ya. Devam edelim. Abi paraya kıyıp Gore-Tex ayakkabı almışsın. Gore-Tex bilmiyorum da ayaklarım çok üşüyor. Bir tane öyle bir ayakkabım var. Şu Gore-Tex mi bilmiyorum ne markası ama gerçekten iyi ısıtan bir ayakkabım var. Gore-Tex ne? İyi marka mı? Su geçirmez ısıyı koruyan. Isıyı ben çünkü çok fazla araziye falan çıkıyorum. Ayaklarım su almasın diye şey yapıyorum. O da onu da giysin adam ya. Onu da giy abi ayağını. Vallahi yani 2000 liraya almıştık ama pahalı ama. Ne yani. zaman 2000'i? İşte bir 8 ay falan oluyor. Hayır yani bu zaman 2000'i. O da Gore-Tex mi? Emin misin? Çakma değilse bilmiyorum yani. Yani şu an 2000 deyince. Mesela bak şu ayakkabım bak şurası. Mesela koptum işte burada bak şu devamı koptu. Şuranın bir şey bandı koptu. Bu bandı kopuk olarak kullanıyorum yani çok da önemli bak görüyor musun? Bak şu S harfi burada diyorum gözükmüyor artık. Bu S U gibi oldu artık yani. Marka gitmiş ha. Markanın yarısı gitmiş. Ya bunu mesela şimdi ben atmalı mıyım sence şurası koptu diye?
Yok canım. Ayağımız yani gayet güzel abi yani. Ya ama ayakkabı yorulmuş. Yoruldu abi, yoruluyor. Ben de çok öyle değiştirmem de yani, ama sen demek ki hiç değiştirmiyorsun. Abi vallahi bak para diyemem, yemin ederim yani ben Ama şimdi konforlu ayakkabı. Abi ayağım rahatsa. Benim mesela bir de sevdin mi ayakkabıyı? Aynen Hakikaten yani parçalansa da o ayağında kalsın istiyorsun. Evet. Bende de o alışkanlık çok var. Bir de düşünmek o, hani onu düşünme, ben çok geç uyanıyorum, hızlı şekilde çıkmam lazım. Aynı şeyleri tık tık giyeceğim, çıkacağım yani. Aynen. Kafam yorulmayacak. Ne giyeceğim falan. Erkeğin öyle bir az derdi var. Gerçekten yani Allah razı olsun yine Acun'dan, Cem Yılmaz'dan, onlara yani gerçekten şükürler olsun. Çünkü onlar giymeseydi laf edecekler, ama şimdi siyah bir şey giyiyorsun, altına bir pantolon, yürü git. Devam et. Metrobüste bir gün. Bunu sen mi yazdın altına? Evet. Borsa düşünce arabaya benzin koymak yerine bir lot daha hisse alırım derken. Espri yaptım burada hani. Video kaydı bitti, inip cipinle devam edebilirsin abi. Ya şimdi tabii buna inanmayanlar olabilir ama tabii sürekli kullanıyorum demiyorum, ama metroyu da kullanıyorum. Bunu tasarruf olarak değil ama zamandan tasarruf. Özellikle çok uzun trafikte sürüyor. Kullanıyorum. Niye kullanmıyorum? Tabii kullanıyorum. Özellikle metroyu da, metrobüste çok kullanıyorum. Ondan sonra ama kendi arabam da var. Onu da kullanıyorum. Ama yani hani... Araban ne? Araba 2006 model bir tane araba diyelim ama... 2006 model. Kaç kilometrede? Çok temiz olduğu için satmıyorum. 180 binde. Sorun olsa satarım ama çok temiz. Bir ara sattım, başka bir şey aldım. Bunalıma girdim, geri aldım arabamı tekrardan. Sattığın kişiden? Tabii. 2012 model bir araba aldım. Ama o çok sorun çıkarmaya başladı. Ben 2006 arabamı geri istiyorum dedim, aldım yani. Kaça sattın, kaça geri aldın? Ya o zararsız hallettim. Söylesene, oradaki zararı söyle. Yok, zarar yok. Yok mu? Yok, çok yakın bir arkadaşımdı, geri aldım onu. Ben yapamıyorum arabamı, özledim, geri ver dedim. Gerçi adam girmiş senin araba. Tabii. Devam et. 2015 alış fiyatı 750 bin. 2025 satış fiyatı 2,5 milyon. Ama o sıra altın alsan... 36, bugün 50 oldu o para. Arkadaşlar ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Bak Eser'cim, benim bütün Türk halkına anlatmak istediğim şey şu. Norveç'in veya Avrupa'da çoğu ülkenin veya çoğu zengin olma nedeni bu abi. İnsanlar ilk aldıkları parayla araba alırlarsa o para çöp oluyor abi. Ama o parayı sen gidip de altına bile yatırırsan o para yavruluyor. Paranın büyüme diye bir şey var. Yavrulama diyorum buna. Buna Einstein bileşik getir deniyor. Parayı doğru yere koyarsan katlanıyor. Burada bir örnek yaptım. Ya bakın, bu arabayı alabilirsin. Evet, 5-10 yıl sonra herkes şunu diyebilir. Eser süper adammış diyebilirler. Benim babama dediler ama sonra cenazede kimse yoktu. Yani o para bitince de kimse olmuyor bu arada, tamam mı? Yaşadık. Yani masaja götürdüğü adamlar da mı gelmedi? Kimse gelmedi abi. Onu görünce diyorum ki arkadaşlar, mesela dayıma o kadar parası varken dedim, ya dayı şurada, o zaman Beylikdüzü yeni yapılıyor, şurada daire al. O kadar parayla alabiliyorduk yani, o bir parayla bir aylık parası 3-4 tane alabiliyordu. Ya dalga geçti, en son Bodrum katta öldü. Kirada. Şimdi bunların hepsini yaşayınca diyorum ki arkadaşlar, biz bunu yaşadık. Bunları kimse de anlatmıyor size. Siz zannediyorsunuz ki hayat böyle değil. Vallahi da böyle. Tamam mı? O küçümsediğimiz paralar ya. Çünkü insanlar şunu umudunu kaybetmişler. İşte 100 binle bir şey olmaz, 200 binle olmaz. Araba alayım, motor alayım, işte telefon alayım. Abi oluyor. Gerçekten işte bakın, görüyorsunuz. Yani bugün bir araba alarak 4-5 yıl güzel yaşayan bir adam 40 milyon para olabilirmiş, olmamış. Olmamış. Devam edelim. Kameralarda sempatik konuşuyorsunuz. Lakin sizleri bir daha izlemeyeceğim. Günlerce mesaj bekledim, bir kelime yazmadın. Buna çok üzülüyorum. Bak, üzüldüğüm bir şey o. Benim Türkiye'de telefonu internette olan nadir insanlardan biriyim. Benim telefon? İnternet her yerde var benim telefonum. Cep telefonu? Cep telefonum, tamam. Evet. Çünkü insanlar bana ulaşabilsin olsun istiyorum. Bunu da güzel bir şey gibi yaptım. Sonu şöyle oldu. Gece 11'de, 11.30'da, 12'de görüntülü arayanlar. Ne yapıyorsun? Ondan sonra işte mesaja cevap vermedin, bir yerim bir şey oldu falan diyenler falan. Ya, o dolayısıyla hani, tabii ki veremediklerim oluyor arkadaşlar yani. Hani nedeni o. Şu anda var mı telefon? Var abi telefon. Gir internette Mert Başaran telefonum var. Akşam 23'ten sonra her gün 5 ile 10 arası soruya cevap vermeye çalışıyorum. Öyle mi? İnsanlara cevap veriyorsun. Evet. Görüntüler aranları. Görüntüleri açmıyorum abi, o kadar değil ama ama yani gerçekten hani şey yapıyorum. Ama işte orada da yani şey var bizde. Mütevazi yok. Yani kibirli olmak kötü bir şey diye düşündüğüm için biraz mütevazi olmaya çalışıyorum. Oldukça da bu sefer biz biraz şey yapıyoruz abi. Ama o biraz böyle eziyorlar abi bu sefer de. Fazla bir olmuş ya. Yani takipçilerinle toplu görüşme, zoom yapma falan, öyle şeyler yapmak çok mantıklı ama bu telefonu vermek çokmuş abi. Evet, işte biraz onu yaptık işte. Ben şey bile yapamıyorum. Mesela seminer düzenlemek istiyorlar bizim ajanslar. Ücretli yapamıyorum dedim. Ücretli yaparsam linç yerim. Hani herkes ya sponsor olacak diyorum, bedava olacak. Yani ben hiçbir şey yapamıyorum abi. Ben para kazanacağım bir şey. Abi sen birazdan borç isteyeceksin. Olacak inşallah. Devam edelim. Mert Başaran abi, ben seninle konuşmak istiyorum. Ben Bilsem Zeka'dan girdiğin derste 2. sınıftan Ece Ergün. 2. sınıf çocuk, çok ilginç. Seni dikkatle dinledim ve anlattıklarını uyguladım. 3 kumbaram var. Kumbaralarının içine iyilik kumbarası, gelecek kumbarası,
Harcama cüzdanı diye yazdım. Şimdi babam araba almaya karar verdiğinde büyük bir katkım oldu. Gururlandım. Sayende bir arabamız var. Teşekkür ederim. Lütfen bana bunu izin verirse sonra kesin ben bunu kendimde de paylaşmayacağım. Bu benim için çok gurur verici. Benim amacım bu abi. Hani sorarsan derdin ne? Benim derdim bu çocukların çoğalması. Bu çocuk 2. sınıfa gidiyor. İlkokul 2 daha. Bu şey ne? Bilsem Abi zeka ne? zeka ilkokul çocuklarına böyle bir finansal tasarrufla ilgili bir seminer veriyor, eğitim veriyorlar. sen de Okul olacaksın. yani. Beni de çağırdılar, katıldım ben de oraya. Bak çocuk 2 yaşında bunu. Bu çocuklar gelecekte işte çok acayip çocuklar olacaklar. Bizim böyle çocuklar hani markalara özenen çocuklar değil de tasarruf özenen çocuk. Bu mesela çocuk iyilik kumbarası da yapmış bir de. Oraya da iyilik şey. Çok güzel Bu bir şey. fikir senin mi abi? Fikir O benim. kumbara isimleri Evet, fikir. falan. Benim çocuklara şey var. Bir iyilik kumbaran olacak diyorum. Bir birikim kumbaran. Senin çocuklar da büyüyünce inşallah yaparsınız. Bir de harcama. Çocuk onu biliyor. Babamdan 300 lira harçlık aldım. Bunun 20'sini işte hayvanlara, işte insanlara yardım edecek para diye kutuya ayırıyor. Öbürünü şey. Biz çünkü kumbara kültürünü de unuttuk. Çocuklara kumbara kültürünü de aşılamak istiyorum ben abi. Ya işte biz de bunun finalde hani normalde linç programı bunu aşırı beğendim ben de. Evet, O yüzden final lincimizi böyle yapmak istedik. Evet, bununla Çok yaptık. teşekkür İyi, ediyoruz. bravo. Güzel bir şekilde final. Alkışlar Mert Başaran'a gelsin. Abi Devam. ağzına sağlık. Sağ ol, Çok teşekkür güzeldi. ederim. Seni ağırlamak çok güzeldi. Ben bu kadar izlenen bir programa benim gibi birini çağırdığın için, benim gibi basit sıradan birini çağırdığın için teşekkür ederim. Estağfurullah abi, ne demek. Bizim konuk müzemiz var. Konuk müzemize Müzeye bir hediye. Hediyeni getirdim. Evet, Bak, hediye. Bunların hepsi hediye. Evet, ben kendi kitabımı getirdim. Para bağırır, servet fısıldar. Bu şunu anlatıyor. Benim bu anlattıklarıma çok kızanlar, gülenler, dalga geçenler oluyor ya. Diyorum ki dünyadaki zenginlerden örneklerle gerçek hikayeleri anlattım. Hepsi bu dediklerimi uygulamışlar. Demek ki hani Mert Başaran biraz yanlış düşünüyor diyebilirseniz bu adamlar da mı yanlış düşünüyor? İçinde kimler var Steve Jobs'a kadar. Bunları okumanızı tavsiye ediyorum. O yüzden Ama sana bunu hediyede de bedavaya denk getirmişsin. tabii kendi kitabım abi. Aynen tabii abi. Hani bir insan bir şey alır abi. Abi bir işte- şey, bir yani esere gidiyoruz. Yani böyle bir şey olamaz. Ya. Evde abi. kalmış kitaplar Öyle var. abi. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Vallahi. ederim. Alkışlar Çok acayip. tekrar gelsin. Harika.